Merhaba. Tarihin en karmaşık konularından birini size küçücük, basit bir masal anlatarak açıklayacağımı söylesem, kulağa garip geliyor biliyorum ama bazen en büyük sırlar en basit hikayelerde gizlidir. Hadi başlayalım. Peki, hazırsanız her şey Kartopu adında genç bir kadının hikayesiyle başlıyor. Evet, kahramanımızın adı Kartopu ve adı gibi gerçekten de çok karlı bir ülkede yaşıyor. Şimdilik bu küçük bir detay gibi görünebilir. Ama unutmayın, hikayemizin en önemli anahtarlarından biri tam da bu olacak. Ve bir gün her şeyi değiştirecek o an geliyor. Kartopu, Abbas adında bir adamla Çin'den gelen bir başkası arasında çıkan, hani derler ya, ortalığın birbirine girdiği hararetli bir kavgaya şahit oluyor. İşte o anda Kartopu bir an bile düşünmüyor. Bir karar veriyor ve Abbas'a yardım etmeye koşuyor. Hatta onu savunan ilk kişi oluyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü bu basit görünen hareket sadece o anı değil, koca bir halkın geleceğini şekillendirecek. Hikaye burada durmuyor tabii. Kartopu'nun içinde bir dünya merakı var ve bu merak onu alıp Moğolistan'a kadar götürüyor. Ve orada duyduğu bir cümle her şeyi daha da ilginç kılıyor. Biliyor musun, buraya gelen ilk Müslüman sensin. Bu da kimliğine yepyeni bir boyut katıyor. Ve yolculuğunun sonunda karşısına Karahan diye bir genç çıkıyor. Karahan, Kartopun'u görür görmez ondan inanılmaz etkileniyor. Masalımız da tam bu noktada bitiyor. Bu muymuş demeyin. Çünkü asıl hikaye işte şimdi başlıyor. Evet, şimdi masal modundan çıkıp biraz soyunma zamanı. Çünkü size anlattığım bu basit hikayenin arkasında aslında koskoca bir tarih gizli. Yani bir kartopu, bir kavga, bir yolculuk. Bütün bunların Orta Çağ tarihiyle ne alakası olabilir ki? İşte bu sorunun cevabı her şeyi aydınlatacak. Gelin bu bilmecenin parçalarını birleştirelim. Her şeyin sırrı anımsatıcı dediğimiz bir teknikte gizli. Yani bu kartopu hikayesi aslında sadece bir masal değil, aksine karmaşık tarih olaylarını aklımızda kolayca tutabilmemiz için tasarlanmış çok zekice bir hafıza aracı. Bir nevi şifre. O zaman hadi bu şifreyi çözmeye başlayalım. İlk anahtarı çeviriyoruz. Bakalım kapının ardında ne var? İşte ilk ipucu, hikayedeki kahramanımız kimdi? Karlık bir yerden gelen kartopu. Bu iki kelime birleşince neyi çağrıştırıyor? Elbette Orta Çağ'daki önemli bir Türk topluluğu olan Karlukları. Harika. İlk şifreyi çözdük. Peki ya o kavga? Hani Abbas'la Çinli adamın kavgası. İşte o da aslında tarihin akışını değiştiren çok önemli bir olayı. 1751 yılındaki Talas Savaşı'nı simgeliyor. Bir tarafta Abbasiler, diğer tarafta Çin'in Tang Hanedanlığı. Devam edelim. Kartopu'nun hikayesindeki her adım aslında Karlukların tarihinde bir dönüm noktası. Hatırlıyor musunuz? Kartopu, Abbas'ı savunan ilk kişiydi. Bu neden önemli? Çünkü bu, Karlukların da Talas Savaşı'nda Abbasilerin yanında saf tuttuğunu anlatıyor. Ve bu ittifak öyle bir sonuç doğuruyor ki, Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Orta Asya Türk topluluğu oluyor. Gördünüz mü zincirleme reaksiyonu? Peki Moğolistan yolculuğu? Orada ona ne denmişti? İlk Müslüman. Bu da bir tesadüf değil. Çünkü tarihsel olarak Karluklar Moğol egemenliğine giren ilk Müslüman Türk topluluğuydu. Bakın, hikayedeki her kelime, her detay nasıl da yerine oturuyor. Geldik hikayenin sonuna ve son büyük şifreye. Bu parçada bizi güçlü bir imparatorluğun kuruluşuna götürecek. Masalın sonu neydi? Karahan Kartopu'na kurmuştu, yani kur yapıyordu. İşte buradaki kelime oyunu inanılmaz, kurulmak. Çünkü Karluklar, tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda en temel rolü oynayan topluluktur. Kurulmak ve kuruluş. Zekice değil mi? Böylece yapbozun son parçası da yerine oturdu. Evet, bütün şifreleri çözdük. Şimdi şöyle bir geri çekilip bu parçaları birleştirerek ortaya çıkan büyük resme, yani Karlukların tarihine bakalım. Demek ki o basit masal bize neleri öğretti? Karluklar Talas Savaşı'nda kilit bir rol oynadılar. İslamiyet'i kabul eden ilk Orta Asya Türk topluluğu oldular. Moğol egemenliği altına giren ilk Müslüman Türklerdi. Ve son olarak da Karahanlı Devleti'nin kurulmasına öncülük ettiler. Bütün bu önemli bilgiler küçücük bir kartopu hikayesinin içindeydi. Sonuçta bu bize neyi gösteriyor? Bazen en karmaşık bilgileri bile öğrenmenin en iyi yolu onları bir hikayeye dönüştürmektir. Hikaye şifrenin kendisidir. Tarih ise o şifrenin çözdüğü büyük sır. Peki şimdi sıra sizde.
Şöyle bir düşünün. Sizin için zorlayıcı olan hangi konu var? Belki fizikte bir formül, belki biyolojide bir döngü. Onu hatırlamak için siz nasıl bir hikaye uydururdunuz? Bence üzerine düşünmeye değer.